Birçok insan yalnız kalmaktan korktuğu için paydaşlık peşinden koşar. Yalnızlığa katlanamadığı için başka insanların arkadaşlığını aramaya sürüklenir. Tek başına idare edemeyen, kendi kendine kötü deneyimler yaşamış olanlar da başka insanların paydaşlığında yardım bulmayı umut eder. Genellikle hayal kırıklığına uğrarlar. Çok geçmeden aslında kendi hatalarından kaynaklanan şeyler için topluluğu suçlamaya başlarlar. Hristiyan paydaşlık ruhsal bir sanatoryum değildir. Kendinden kaçarken bir topluluğa adım atan kişi, amacı her ne kadar ruhsal gözükürse gözüksün, topluluğu kendi gevezeliğe ve oyalanması uğruna kötüye kullanmış olur. Hakiki paydaşlık peşinde değil, tersine yalnızlığını kısa süreliğine unutturan ve aslında böylelikle insanın ölümcül yalnızlığını yaratan avuntular peşindedir. Çare bulmayı amaçlayan böylesi girişimler, topluluğun ve hakiki deneyimlerin parçalanmasıyla ve son olarak ruhsal ölümle sonuçlanır. Yalnız olmaya dayanamayan kişi, paydaşlıktan sakınsın. Eğer sakınmazsa, kendine ve topluluğa sadece zararı dokunur. Tanrı seni çağırdığı zaman, onun huzurunda yalnızdın. Onun seslenişini tek başına takip etmek, çağırmayı tek başına üstlenmek, tek başına savaşmak ve dua etmek zorundaydın. Aynı şekilde tek başına ölecek ve Tanrı'ya tek başına hesap vereceksin. Kendinden kaçamazsın. Çünkü Tanrı'nın ta kendisi seni seçip ayırdı. Yalnız başına olmak istemediğin zaman Mesih'in sana olan seslenişini reddetmiş oluyorsun ve çağrılmış olanların paydaşlığına katılma ayrıcalığını yitiriyorsun. Her birimiz ölüme mecburuz. Hiç kimse bir başkasının yerine ölemez. Herkes ölümle tek başına mücadele etmek zorunda. Zamanı geldiği zaman ne ben seninle olacağım ne de sen benimle. Fakat aynı cümlenin tersi de geçerlidir. Paydaşlık içinde yaşamayan kişi yalnızlıktan sakınsın. Çağrılmış olduğun topluluğa tek başına çağrılmadın. Çağrılmış olanların topluluğunda çarmıhını taşıyorsun, mücadele ve dua ediyorsun. Tek başına değilsin. Ölümde ve kıyamet gününde bile İsa Mesih'in büyük kilisesinin sadece bir üyesi olacaksın. Kardeşlerin paydaşlığını hor gördüğün zaman İsa Mesih'in seslenişini reddetmiş oluyorsun. Bu nedenle yalnızlığının kendine sadece zararı dokunur. Ölürsem ölümde yalnız değilim. Acı çekersem topluluk benimle birlikte acı çeker. O halde paydaşlık içinde olduğumuz sürece yalnız olabiliriz. Ve yalnız olan kişiden başkası paydaşlık içinde yaşayamaz. Paydaşlık içindeyken gereği gibi yalnız yaşamayı ve yalnızlığımızda doğru bir şekilde paydaşlık içinde yaşamayı öğreniyoruz. Biri diğerinden üstün değildir. Her ikisi de İsa Mesih'in seslenişiyle beraber aynı zamanda başlar. Her ikisi de dipsiz uçurumlar ve gizli tehlikeler barındırır. Yalnızlık içinde olmadan paydaşlık içinde yaşamayı arzulayan kişi sözlerin ve hislerin boşluğuna düşer. Paydaşlık olmadan yalnızlığı arzulayan kişi ise kibirin, hayal kırıklığının ve çaresizliğin derinliğinde mahvolur. Yalnız olmaya dayanamayan kişi
paydaşlıktan sakınsın. Paydaşlık içinde yaşayamayan kişi yalnızlıktan sakınsın. Hristiyan ev topluluğunun paydaşlık içinde geçirdiği gün, her bir bireyin yalnızlık içinde geçirdiği gün eşlik eder. Bunun böyle olması gerekir. Birlikte geçirilen gün, tek başına geçirilen gün olmadan ne topluluk ne de birey için verimli olur. Yalnızlığın belirtisi sessizlik, paydaşlığın belirtisi ise konuşmadır. Yalnızlık ve paydaşlıkta olduğu gibi sessizlik ve konuşmanın arasında da benzer iç bağlar ve farklılıklar vardır. Biri olmadan diğeri olamaz. Doğru konuşma sessizlikten gelir. Sessizlik ise konuşmadan.